14. yüzyılın başlarında Bitinya bölgesinde kurulan Osmanlı Beyliği, kısa sürede Bursa gibi önemli şehirleri alarak hızla topraklarını genişletti. Devletin ve hanedanın kurucusu olan Osman Gazi, vefatına kadar gaza ateşiyle, yani kutsal savaş inancıyla ilerledi. Onun halefi Orhan Gazi ise babasının yolundan giderek Doğu Roma'ya, akınlara ve fetihlere devam etmeye kararlıydı. ...1328 yılına gelindiğinde Türklerin yeni kızıl elması artık İznik'ti. Bir zamanlar Türkiye Selçuklu Devleti'nin başkenti olan bu şehir, Haçlı seferleri sırasında Türklerin elinden çıkmış, Bizans'ın eline geçmişti. Bu yüzden İznik, Türkler için yalnızca bir şehir değil, bir simge, bir hedef, bir hatıraydı. Hem dini, hem siyasi, hem de sembolik bir anlam taşıyordu. Ama Osmanlı ordusu yine de şehri muhasaraya aldı. Surlardan yükselen alevler, mancınıkların gürültüsü ve gölün üstüne çöken duman, bu kuşatmanın ne kadar zorlu geçeceğinin habercisiydi. İznik, Bizans için yalnızca bir kale değildi. Yüzyıllar önce Hristiyan dünyasının kaderi burada çizilmiş, ilk konsil bu surların içinde toplanmıştı. Bu yüzden bu şehri kaybetmek Bizans için sadece askeri değil, inançsal bir yıkım anlamına da geliyordu. Orhan Gazi'nin komutanları çevredeki kaleleri ve kasabaları fethederek kuşatmayı desteklemeye çalışıyordu. Ancak o dönemde Türklerin elinde gelişmiş kuşatma makineleri bulunmadığı için İznik direnişi uzun sürdü. Aylar geçiyor, şehir hala düşmüyordu. Ama asıl tehlike, surların arkasından değil, uzaktan gelen bir haberle ortaya çıktı. Habere göre Bizans İmparatoru 3. Andronikos, ordusunu toplayarak doğrudan İznik'e doğru yola çıkmıştı. Yani tarihte ilk kez bir Roma İmparatoru Osmanlı kuşatmasını kırmak için Anadolu'ya geliyordu. Bu haberi alan Orhan Gazi ise vakit kaybetmeden ordusunu derhal düzenledi. İznik önlerinde küçük bir kuvvet bırakarak Andronikos'un üzerine yürüdü. Ve tarihin bu noktasında ilk kez bir Roma İmparatoru ile bir Osmanlı padişahı aynı savaş meydanında Pelekanon Ovası'nda karşı karşıya gelecekti. İmparator 3. Andronikos 6.000 kişilik kuvvetiyle Pelekanon Ovası'nda mevzilenmişti. Önde ağır zırhlı mızraklı piyadeler, hemen arkalarında ikinci hat olarak dizilmiş zırhlı piyadeler vardı. Bu iki hattın arkasında ise okçu birlikleri sessizce gerilmiş yaylarla komut bekliyordu. Kanatlarda ordunun çevresinin sarılmaması için aynı formasyonda piyade ve okçular, destek için de süvari birlikleri konumlanmıştı. Roma İmparatoru'nun bütün savaş kurgusu Türkler tarafından çevrelenmemek üzerineydi. İmparator ordusunun en arka safında
yanında en güvendiği komutanı olan Ioannes Kantakozenos ile birlikte savaşı yönetmek için bekliyordu. Bu savaş yalnızca bir ova değil, bir imparatorluğun kaderiydi ve bütün ordu bunun farkındaydı. Karşı tarafta ise sırtlarını tepelerin gölgesine yaslamış başka bir ordu bekliyordu. Orhan Gazi, 8.000 kişilik kuvvetini dağlık arazide konumlandırmıştı. Türk ordusu klasik hilal düzeninde dizilmişti. Merkezde az sayıda piyadeler, kanatlarda ise atlı okçular yer alıyordu. Olası bir bozgun durumunda sırtlarını dağa vermiş olmaları ani baskınlara karşı doğal bir kalkan oluşturuyordu. Stratejik üstünlük açıkça Orhan Gazi'nin elindeydi. Türklerin savaş planı sabır ve zaman üzerine kuruluydu. Önce hafif ama hızlı atlı okçular düşmanı taciz edecek, ok yağmuruyla onları öfkelendirip üzerine çekecekti. Ardından sahte bir geri çekilmeyle Bizans ordusu yavaş yavaş hilalin içine girecekti. O an geldiğinde hilalin iki ucu kapanacak. Bizans ordusu çemberin içinde kalacaktı. Orhan Gazi, tepenin ardında atının dizginini sıkarken savaşın nefesi artık havadaydı. Bir yanda düzenin çeliği, öte yanda hareketin zekası. Ve o ölüm sessizliği 300 Türk akıncısının atlarını düşmana sürmesiyle bozuldu. Pelekanon Savaşı başlamıştı. ...300 Türk akıncısı, Romalıların düzenini bozmak için hızla ileri atıldı. Vur-kaç taktikleriyle düşmana saldırıyor, her hamlede geri çekilip hatlarını sarsıyorlardı. Romalılar ise hatlarını bozmadan ağır ağır ilerledi. Düzenlerini koruyarak adım attılar ve Türk atlı okçularına, kendi okçu birliklerinin yoğun ok yağmuruyla karşılık verdiler. Brave warriors! I have won great renown through leading men to victory. I see no reason to change the heavens on a lifetime today. 3. Andronikos, atlı okçuların bu şekilde durdurulamayacağını anladığında süvarilerine hücum emrini verdi. Amacı, piyadelerin üzerindeki baskıyı hafifletmek ve Türkleri düzlüğe, açık meydana çekmekti. Türkler ise Orhan Gazi'nin kardeşi Pazarlı Bey komutasındaki 300 atlıya destek olarak ek süvari birlikleri göndermişti. Böylece ovada tam anlamıyla bir kovalamaca başladı. Bizans süvarileri Türk okçularını yakalamaya çalışıyor. Türk atlıları ise vurup uzaklaşarak onları daha da hattın dışına çekiyordu. Ayrıca Türklerin merkez piyade kuvvetleri de savaş alanına inmiş süvarilere destek için hareketlenmişti. Çatışmalar akşama kadar sürdü. Disiplinli Roma hatlarını aşamayan Türk birlikleri, daha fazla kayıp vermemek için yavaş yavaş geri çekilerek Orhan Gazi'nin stratejik üstünlük sağladığı tepelere doğru yönelmeye başladı. Romalılar ise o ana kadar günün galibi olduklarını düşünüyordu. Türkleri takip etmeye devam ettiler.
Süvariler önde, piyadeler arkada ilerliyordu. Fakat tepelere yaklaştıkça bu geri çekilişin bir bozgun değil, bir tuzak olabileceği şüphesi zihinlerine düştü ve hat bir anda duraksadı. Çatışmaların yoğunluğunda zaman ilerledi ve hava tamamen karardı. Bu belirsizlik içinde Roma İmparatoru 3. Andronikos ordusuna ordugaha çekilme emri verdi. Böylece tepelere doğru ilerlemenin bir tuzak ihtimali doğurmasını engellemeyi umuyordu. Sabah olduğunda Türklerin durumuna göre ya yeniden savaşacak ya da geri çekilmeyi sürdürecekti. Ancak geri çekilmek her ordunun kaldırabileceği kadar basit bir manevra değildir. Gece karanlığında iletişim bozulursa düzen çöker, kaos başlar. Romalılarda tam da bu yaşandı. Latin ve Rum birlikleri arasındaki iletişim aksadı. Karanlığın içinde komutlar karıştı. Birlikler birbirinden koptu ve geri çekilme kısa sürede tam bir kaosa dönüştü. Bu karmaşayı fırsat olarak gören Osmanlı Sultanı Orhan Gazi, hiç tereddüt etmeden tüm birliklerine ani bir saldırı emri verdi. Osmanlıların gece saldırısı, Roma ordugahını bir anda alarma geçirse de, karanlıkta yükselen at nalları, savaş naraları ve okların ıslığı, Bizans hatlarında büyük bir paniğe yol açtı. Zaten geri çekilme sırasında bozulmaya başlayan düzen, bu baskınla birlikte iyice çözüldü. Çatışmanın en yoğun anında İmparator 3. Andronikos bir darbe sonucu ciddi şekilde yaralandı. Bu haber karanlıkta birliklere ulaştığında zaten gergin olan Roma hatlarında paniği kontrol edilemez seviyeye çıkardı. İmparator düştü, söylentisi saflar arasında hızla yayıldı. Komutanlar arasındaki koordinasyon çöktü, birlikler irtibatı kaybetti ve Roma savaş düzeni birkaç dakika içinde çözüldü. Türk süvarileri ise kanatlara hızla yayıldı, kaçmaya çalışan Bizans birliklerini adım adım takip etti. Andronikos, muhafızlarının desteğiyle güçlükle geri çekilip limanda bekleyen bir gemiye binebildi. Bir kısım birlikler İznik yoluna, diğerleri ise ordugahın gerisine doğru kaçıştı. Sabah olduğunda manzara artık kesindi. Pelekanon Ovası Osmanlıların eline geçmişti. Bu zafer, Bizans'ın Anadolu'daki son umutlarını sarsan en kritik dönüm noktalarından biri oldu. Savaştan sonra kuşatma hattına dönen Orhan Gazi, İznik muhasarasını kaldığı yerden sürdürdü. Artık Bizans'ın şehre yardım göndermeyeceği kesinleşmişti. Bunu anlayan İznik komutanı ve şehir ileri gelenleri şehri Orhan Gazi'ye teslim etti. Yaklaşık 3 yıl süren kuşatma böylece Osmanlı fethiyle sonuçlanmış oldu.
Pelekanon'da ilk kez bir Osmanlı sultanı, bir Roma imparatorunu savaş meydanında mağlup etmişti. Ve hemen ardından Hristiyan dünyası için yüzyıllar boyunca kutsal kabul edilen İznik, ebediyen Türk'ün yurdu haline geldi.